Merhaba kıymetli takipçilerim. Kara lahanayı böyle yaparsanız aylarca değil bir yıl bozulmadan saklayabilirsiniz. Ben koca bir leğen dolusu hazırlıyorum ve ihtiyacım oldukça çıkarıp kullanıyorum. Ama çoğu kişi haşlarken yaptığı küçük bir hatayla bütün emeğini çöpe atabiliyor. Ne rengi kalıyor ne tadı. Ben bugün sizlere doğru yöntemi göstereceğim. Hem yeşil kalacak hem de lezzeti asla gitmeyecek. Hazırsanız başlayalım. Keyifli seyirler. Kara lahanalarımı güzelce yıkadım ve şöyle sizlere yakın çekimle de yapraklarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça taze ve yemyeşiller. Öncelikle yapraklarının kalın sap kısımlarını ayırıyorum. Çünkü bu kısımlar biraz sert oluyor ve haşlama sırasında yapraklardan daha geç yumuşuyor. O yüzden saplarını koparıp sadece yumuşak yaprak kısımlarını kullanacağım. Bu arada kara lahanayı mutlaka bol suda birkaç kez yıkamanızı tavsiye ederim. Topraklı olabiliyor ve o yüzden iyice temizlemek önemli. Şimdi yapraklarımız hazır. Suyumuz da kaynamaya başladı. Suyum güzelce kaynadı. Şimdi kara lahanaları kaynar suyun içerisine alıyorum. Kara lahanayı haşlarken en önemli nokta suyun gerçekten kaynıyor olması. Eğer su yeterince kaynamazsa yaprakların rengi solabilir ve istediğiniz o canlı yeşil görüntü oluşmaz. Yaprakları kaynar suya aldıktan sonra kevgirle hafifçe bastırıyorum ki üstte kalan yapraklar da sıcak suyun içerisine girsin. Böylece hepsi eşit şekilde haşlanmış oluyor. Arada şöyle çevirerek de bütün yaprakların sıcak suyla temas etmesini sağlıyorum. Kara lahanayı haşlarken 3 ile 4 dakika genelde yeterli. Ama yaprakların cinsine göre değişebilir. Taze ve ince olanlar 2 ile 3 dakikada yumuşar. Kalın ve kart olanlar birazcık daha uzun haşlanır. Çok haşlarsak yapraklar fazla yumuşar ve sarma yaparken kolayca yırtılabilir. O yüzden ara ara kontrol etmek ve tam kıvamında sudan almak önemli. Yapraklarımı haşladıktan sonra hemen soğuk suya alıyorum. Buna şoklama deniliyor. Amaç haşlanan yaprakların rengini canlı tutmak ve fazla pişmesini önlemek. Eğer direkt sudan almazsak ve bekletirsek kara lahanalar birazcık kararabilir ve lezzeti de azalır. Şimdi birkaç dakika soğuk suda bekleteceğim ve ardından süzerek saklamak için hazırlayacağım. Geri kalan yaprakları da aynı yöntemle haşlıyorum. Bu arada kara lahananın haşlanırken keskin bir kokusu olduğunu biliyorsunuz. Bunu azaltmak için kaynayan suya 1 yemek kaşığı sirke ekleyebilirsiniz. Hem kokuyu azaltır hem de yaprakların renginin daha canlı kalmasını sağlıyor. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum. Ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Yeteri kadar haşlanan lahanalarımı hemen şokluyorum. Tüm lahanalarımı aynı yöntemle haşladım. Şokladıktan sonra da güzelce süzdürdüm. Gördüğünüz gibi yapraklar çok güzel ve canlı kaldı. Bunları desteler halinde toplayacağım. Böylece dolaba koyacağımız poşetler için hazır olacak. Desteler yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar yaprakları çok sıkıştırmadan hafifçe üst üste koymak. Bu şekilde hem yapraklar zarar görmez hem de dolapta saklarken şekilleri bozulmaz. Bu yöntemle hazırladığımız kara lahanalar saklamak için tam kıvamında oluyor ve istediğiniz zaman rahatça kullanabilirsiniz. Şimdi destelerimizi hafifçe katlayıp buzdolabı poşetlerine yerleştirelim. Tüm yapraklarımı bu şekilde buzdolabı poşetlerine bölüştürdüm.
Poşetin havasını pipet ile alalım. Böylece yapraklar hem daha uzun süre taze kalıyor hem de dolapta fazla yer kaplamıyor. Hemen şuna da değinmek istiyorum. Yaprak sayısını ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz poşeti biraz daha dolu yapabilir. Dilerseniz de daha az yaprakla hazırlayabilirsiniz. Tamamen kullanım amacınıza göre ve kişi sayısına göre ayarlanabilir. Artık poşetlerimiz hazır. Buzdolabına kaldırabiliriz. Bu yöntemle kara lahanalar bir sene bozulmadan saklanabilir ve ihtiyacınız oldukça çıkarıp rahatça kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız ayrıca çok sevinirim. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.